Şu ana kadar Android tarafında, özellikle de Xiaomi kısmında Pro modelinden daha iyi ucuz bir telefonu hiçbir zaman görmemiştik. Poco F5 adeta piyasayı kasıp kavuracak. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Poco F5'i detaylıca inceleyeceğiz ve gerçekten bu fiyatlara alınabilecek en mantıklı telefon mu? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Son bölümde de F5 Pro ile kısa bir karşılaştırmasını yapacağız. Eğer Poco F5 ile F5 Pro'nun daha detaylı bir karşılaştırması da gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak Poco F5'in fiyatlarıyla başlayalım. Poco F5 hakikaten ilaç gibi bir telefon. Şu piyasada 15.000 TL altındaki tüm telefonları silecek bir potansiyele sahip. Güncel fiyatına baktığımızda 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla 14.700 TL gibi çok uygun bir fiyatla karşı karşıyayız. Evet, 14.000 TL kesinlikle düşük bir fiyat değil ama Poco F5'in sunduklarına, deneyimine baktığımda gerçekten çok uygun kaldığını söyleyebilirim. Burada rakiplerinden baya öne çıkıyor. Açıklamalara ve yorumlara bırakacağım linkten Poco F5'i güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi kutu içeriğinden başlarsak, Poco F5 alıştığımız sade, şık, güzel bir kutuyla geliyor. F5 Pro ile herhangi bir fark da sunmuyor. Silikon, güzel bir kılıf ve 67 Watt'lık hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını söyleyeyim. Tasarım yönünde F5 Pro'dan çok daha şık ve bir o kadar premium hissettiren bir telefonla karşı karşıyayız. Burada kameraların dizilimi ve arka kapağı direkt olarak entegre edilmiş olması gerçekten cihaza daha da farklı bir hava katıyor. Özellikle mat siyah renginin de Poco F5'e fazlasıyla yakıştığını söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık kısmında 7.9 mm kalınlık ve 181 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla gerçekten hafif bir telefon ve 3.5 mm jack girişinin Poco F5'te olması da önemli bir avantaj. Burada kablolu kulaklıklarımızı da rahatlıkla kullanabileceğiz. Ekran tarafına baktığımızda gerçekten çok kaliteli bir ekran burada kullanılmış. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada en önemli özellik pil tasarrufu açısından da 1 Hz ile 120 Hz arasında adaptif bir şekilde ekran yenileme hızı değişiyor. 5 milyona bir kontrast oranı ve 240 Hz dokunma hassasiyeti de bu ekranın önemli avantajlarından ve 1000 nit maksimum parlaklıkla da bize dışarıda da kapalı ortamlarda da görme açısından hiçbir problem yaşatmıyor. HDR10 Plus ve Dolby Vision desteğiyle de bu fiyat bandındaki en iyi ekranlardan birine sahip. Ekrandan donanıma geçtiğimizde burada muazzam bir işlemciyle karşı karşıyayız. Snapdragon 7 Plus Gen 2 4 nanometre mimariye sahip olması, burada frekans değerlerinin çok yüksek olmasıyla gerçekten bir amiral gemisi gibi hissettiriyor. S21 FE, S20 FE, Realme GT2 bu fiyat bandındaki en önemli rakiplerinden performans ve ısınma anlamında çok daha başarılı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Açıkçası test sonuçları beni inanılmaz şaşırttı. Poco F5 Snapdragon 7 Plus Gen 2 ile geliyor. Yani iPhone 12'nin A14 Bionic yongasıyla Xiaomi 12T Pro'nun, Poco F5 Pro'nun 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle çok yakın bir performansa sahip. PUBG'de maalesef ki bir kısıtlamaya gidiyor ve akıcı grafiklerde sadece 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Fakat diğer tüm ayarlarda da en üst grafiklerde en ufak bir donma, takılma, FPS drop'u olmadan çok rahat bir oyun deneyimi sağlıyor. Isınma konusunda da 1 saat, 1,5 saatin üstünde oyun oynadığımızda cihaz yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Ki rakipleriyle kıyasladığımda ısınma anlamında da rakiplerinin baya önünde. Özellikle oyun odaklı veya uzun ömürlü kullanmak için bir telefon arıyorsanız bu fiyata kaçırılmaz bir nimet diyebilirim. Kameralara baktığımızda arka tarafta Poco F5 Pro ile aynı kameraları görebiliyoruz.
64 megapiksel OIS destekli ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi genel anlamıyla hiç fena değil. Burada düşük ışıkta da aydınlık ortamlarda da gayet iyi bir performans alıyoruz. Fakat rakiplerine oranla özellikle S21FE ile kıyasladığımda kesin bir şekilde geride kalıyor. Videolarda da 4K 30 Full HD 60 FPS OIS desteğiyle beraber güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Ön kamera olarak F5 Pro'dan önde ama arka kamerada özellikle video konusunda F5 Pro F5'ten daha iyi. Burada Xiaomi neden bir kısıtlamaya gitmiş? Hiçbir şekilde bir anlam veremedim. Çünkü F5'te ve F5 Pro'da aynı sensörlere yer verilmiş. İşlemci performansında da iki cihazın çok yakın olduğunu düşünürsem 4K 60 ve 8K desteği F5'te neden yok bilmiyorum. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kablosuz şarj maalesef ki yok. Batarya deneyimiyle bu fiyat bandında açık ara en başarılı cihaz. 120 Hz'i adaptif bir şekilde sunmasıyla 9-10 saate varan ekran sürelerini gün içinde rahatlıkla görebiliyoruz. Burada oyun odaklı bir kullanımda bile bu süreler 6-7 saatlere kadar çıkabiliyor. Açıkçası genel batarya deneyimi ve hızlı şarj yetenekleriyle Poco F5 hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Stereo hoparlörler var. Tabii ki Dolby Atmos desteğine de sahip. Ses yüksekliği çok yukarılarda olmasa da ses kalitesini ben fazlasıyla beğendim. Android 13 ve MIUI 14 ile beraber geliyor. Yazılım deneyimi ve güncelleme konusunda da gerçekten avantajlı bir cihaz. 7 Plus Gen 2 ile de MIUI 14 oldukça entegre bir şekilde çalışıyor. Arayüzde ne bir donma ne de bir çökme problemi yaşatmıyor. Arayüzde dolaşırken çok tepkisel bir cihaz olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Kablosuz bağlantılarda en güncel teknolojiler tabii ki F5 Pro'da var. Suya ve toza karşı ise maalesef IP53 gibi düşük bir korumaya sahip. Şimdi Poco F5 almak mantıklı mı? Değerlendirmeye başlayalım. 7 Plus Gen 2 64 megapiksel OIS'li kamerası ve ekranıyla benim fazlasıyla beğendiğim bir telefon oldu. Özellikle fiyat avantajı Poco F5'i çok daha alınabilir yapıyor. Benim çok önerdiğim Xiaomi 12T yerine de Poco F5 almak daha mantıklı. 14.000 TL fiyatıyla kamera haricinde kesinlikle rakipsiz diyebilirim. Poco F5 kameralarıyla da başarısız diyebileceğim bir telefon değil. Özellikle video ve yardımcı kameralar konusunda baya geride kalıyor. Eğer kamerayla benim çok işim yok, ekranı, bataryası ve performansıyla beni en az 4-5 sene sorunsuzca götürsün diyorsanız Poco F5 bu fiyatlara alabileceğiniz artık tek telefon. Bana sorarsanız da Poco F5, F5 Pro'dan fiyatına oranla ve genel deneyimiyle düşündüğümde daha alınası bir cihaz. Ve son olarak da Poco F5'e 10 üzerinden bir not verirsem 10 üzerinden 9 puanı çok rahatlıkla hak ediyor. Ve F5'i alacaksanız yorumlarda bırakacağım linkten en uygun fiyatlı ve güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Poco F5 almak mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.